Merhabalar, hoş geldiniz. Tomurcuk popcornlu hırka yapımını paylaşacağım bugün. 1-1,5 yaş ölçülerinde olacak. Farklı ölçülerde de anlatımı videolarımın arasında mevcut aslında. Şöyle ki takip eden arkadaşlarım biliyor. Kadife ip formuyla daha önce benim tasarım olan hırkamı 3-6 ay ölçülerinde yapıp anlatmıştım sizler için. Sonra 2 yaş ölçülerinde anlattım. Orada düz olarak örmüştük. Cep çalışmıştık yine. Bugün de popcornlu haliyle anlatmamı isteyen arkadaşlarım için 1 yaş ölçülerinde çalışacağım. 3 tane ip kullanacağız. Ancak 3. ipten az miktarda kullandım. Kalan 3. ipimle de sizin için bere yapımını anlatıp paylaştım. Dileyen arkadaşlarım da benim gibi kalan ipini bu şekilde değerlendirebilir. Tabii benimle aynı ölçülerde aynı ip yapısıyla çalışırsanız. Hırkamın yapılışı kolay bir model zaten. Daha önce benimle çalışan arkadaşlarım biliyor. Burada sadece sayıları farklı ve popcorn çalışmamız olacak. Hemen anlatmaya başlayalım. Örgümde kullanacağım ipimin metre uzunluğu 120 metre uzunluğunda, 100 gram ağırlığında. Himalaya Dolphin serisiyle çalışacağız. Reklam veya işbirliği değil. Hangi kalınlıkla çalıştığımı anlamanız açısından söylüyorum. Rek numarası da bu. Hatta bu 120 metre uzunluğundaki ipler bile kendi içinde incelikleri, kalınlıkları değişiyor. Aynı metrede olmasına rağmen buna dikkat ederek örgünüze başlayabilirsiniz. Çünkü ipinizin kalınlığı örgünüzün büyüklüğünü, küçüklüğünü etkiliyor biliyorsunuz. Örgümde kullanacağım şiş numaram da 4,5 olacak. Benim elimin sıkılığına göre 4,5 numara uygun. Sizler kendi ipinizin kalınlığına ve elinizin sıkılığına göre şiş numarasını ayarlayabilirsiniz. İlk ilmeklerimi atarken 4,5 numaralı şişime 60 ilmek atacağım. Ve kadife iplerde biliyorsunuz ilk ilmekleri atarken çok sıkmıyoruz. Biraz rahat bırakıyoruz ipimizi. Hafif şu iki ilmeğimin arasında da yarım santim kadar mesafe oluyor. Rahat bir şekilde, gevşek olacak şekilde. Tabii çok gevşek de olmasın, bu dengeyi sağlayarak, daha doğrusu çok sıkmadan ilk ilmeklerimizi atalım. Çünkü sonrasında örgümüzü ördüğümüzde kadife iplerde sonradan sıraları çalıştığımızda ilk sıra kasmasın. Şimdi 60 ilmeğimizi çok sıkmadan atıp gelelim. İlmeklerimi attım. İpimi de şurada bağladım. Ve hemen örgümüzde ilk iki sırayı haroşa olarak çalışacağız. Bütün bu var olan 60 ilmeğimizi iki sıra haroşa ön yüzden arka yüzden olacak şekilde çalışacağız. Ben haroşa örgülerimi bu şekilde yapıyorum. Ters örgü örer gibi. Sizler bildiğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Düz örgüyle ören arkadaşlarım aynı şekilde bildikleri gibi örebilir. Sonuç değişmiyor. Bütün sıramı haroşa olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden alacağım ben. Şimdi ve haroşa örgülerime devam ediyorum. Sizler de bildiğiniz gibi haroşa örgünüzü örgünüzün ön yüzünde iki diş haroşa sırası olacak şekilde çalışalım gelelim. Örgümüzün ön yüzü olduğunu şu düzgün görünen hattan anlıyoruz zaten. Hatta ipimiz eğer sol taraftaysa örgümüzün ön yüzünde olduğumuzu anlıyoruz. İki sıra haroşamızı çalışıp gelelim. Evet, örgümün ön yüzünde iki diş haroşa sıram oluştu. Örgümün ön yüzü olduğunu da şu başlangıç ipim sol taraftaysa bu şekilde anlıyorum. Zaten düzgün, hatta gayet kendini belli ediyor. Şimdi örgümün ön yüzünde bu iki sıra haroşamı oluşturduktan sonra başındaki 4 ilmeğimi ve sonundaki 4 ilmeğimi haroşa örmeye devam edeceğim. Ortadaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Aynı zamanda yaka formunu oluşturmak için kesmeler yapacağız. Bunun için baştaki 4 ilmeğimizi örelim haroşa olarak. Yine burada düz örgüyle haroşasını çalışan arkadaşlarım bildiği gibi haroşalarını yapabilirler. Örneklerinde bir değişiklik olmayacaktır. Sizler haroşanızı bildiğiniz gibi yapabilirsiniz. Haroşa dediğim yerde haroşa olarak bildiğiniz şekilde örerseniz örgünüz değişmeyecektir. Kafanız karışmasın. Bu açıdan yapamayan, anlamayan arkadaşlarım oluyor. O yüzden tekrar ediyorum. Şimdi 4 ilmek haroşamızı ördük. 4 ilmek düz ören arkadaşlarım diyelim. 4 çalıştım ve ortadaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Düz örgülere geçiyoruz. Aynı zamanda kesmeler yapmaya başlayacağız. Yakamız boyunca bu 4 ilmek haroşamızın dibinde 2 ilmeğimizi bir alıp keseceğiz. Eksiltme yapacağız. Başında ve sonunda. Ve iki sıraya mahsus olacak şekilde de orta yerde de 2 defa kesme yapacağız örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde. Bunu nasıl yapacağız? Örerken daha anlaşılır olacak. Şimdi 4 haroşamı çalıştım. Düz örgülere geçeceğim. Ve burada
2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp düz olarak eksiltmemi yapmış oldum. Sizler ilmek alış şeklinize göre ne tarafta düzeltmeniz gerekiyorsa, burada mı diğer tarafta mı, ona göre ilmeklerinizin yönünü düzeltebilirsiniz ya da bu detayı yapmayabilirsiniz. Şu görüntüyü, şu hat gibi belli olsun diye bu görüntüyü vermek için ilmeğimin yönünü düzelttim. Ve 2 ilmeği bir alıp kestikten sonra 10 ilmek düz olarak örüyorum. On ilmek düz ördüm. Tekrar edeyim. 4 ilmek haroşamı ördüm. Yanında 2 ilmeği bir alıp düz olarak kestim, tabi düz örgülere geçtiğim için. 10 ilmek düz ördüm ve burada yine kesme yapıyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada ilmeklerimin yönünü düzeltmeme gerek yok ve ilerliyorum. 18 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmekleri olduğu gibi düz olarak örüyorum. Düz örgülerle ilerledim. Şimdi şişimde 18 tane ilmeğim kaldı. Burada da diğer tarafta yaptığım haroşalarımı çalışacağım ve kesmelerimi yapacağım. Simetrik olması açısından kontrol edelim. Burada ilk 4 ilmeğim haroşa olacak. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Buradaki ilmeği 1 olarak sayıyorum, bu 2 ilmeği. Ve 10 düz örüyorduk. 2, 4, 6, 8, 10. Ve bu 2 ilmekte de yine kesme yapıyorduk. Şimdi sıralamamız doğru şekilde ilerleyeceğiz. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum düz olarak. Kestikten sonra 10 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 10 ilmek düz ördüm. Şişimde 6 tane ilmeğim kaldı. Bu 4 ilmeğim haroşa olacak. Bu da dibindeki kesmem olacak. Bu 2 ilmeği bir alıp düz olarak kesiyorum. Buradan ilmeğimin yönünü düzeltmeme gerek yok. Ve kalan 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 4 noktada kesme yapmış olduk. Diğer sırada da yine 4 noktada kesme yapacağız. Sonra sadece bu haroşalarımızın dibinde kesme yapacağız. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Baştaki ve sondaki 4 ilmeğim haroşa. Ortadaki bütün ilmeklerim ters. 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Zaten ben haroşalarımı ters olarak ördüğüm için benim için arka yüzde bütün ilmekler ters. Sizler ilk 4 ilmeğinizi bildiğiniz haroşa tekniğiyle örüp ortadaki ilmekleri ters olarak örüyorsunuz. Kesmeler örgümüzün sadece ön yüzünde oluyor. Arka yüzde hiçbir detay yok. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Baştaki ve sondaki 4 ilmeğim haroşa, ortadaki ilmeklerim ters. Şimdi 4 ilmeğim kaldı. Örgümün arka yüzünde bu kalan 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine bu baştaki 4 ilmek haroşamı örüyorum. Sizler bildiğiniz şekilde haroşanızı örebilirsiniz. Yine yanında kesme yapmaya devam ediyorum. İpimi arkaya aldım. Bu yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestikten sonra 8 düz örüyorum. 1, 2, 8 düzümü ördüm. Yine burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şuradaki zaten benim kesme ilmeğim. Onu ve önündeki ilmeği kesmiş oluyorum. Şişimde şu kesme ilmeğimi görene kadar ortadaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Yani şişimde 16 ilmek kalana kadar ortadaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğim kaldı. Şu da zaten belli oluyor. Kadife ipten çok görüntüde belli olmasa da dokunduğumuzda kesme ilmeğimiz olduğunu anlıyoruz. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kestikten sonra 8 ilmek düz olarak örüyorum. 1, 2, 8 düzümü ördüm. Zaten saymasam da bu haroşamın dibindeki 2 ilmeği, 2 düz ilmeğimi keseceğimi biliyorum. Şişimde 6 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği düz olarak kesiyorum. Ve kalan 4 ilmek haroşamı örüyorum.
Haroşanızı bildiğiniz gibi eğer düz örüyorsunuz tabi yine düz olarak örmeye devam ediyorsunuz. Şimdi örgümün arka yüzünde hiçbir detay yok, kesme vesaire yapmıyoruz. Sadece örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Baştaki ve sondaki 4 ilmeğimi haroşa, ortadaki ilmekleri ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Artık örgümüzün şu orta tarafa doğru olan yerde de kesme yapmıştık. Dolayısıyla 4 noktada kesme yapmış olduk. Bunu 2 sırada yaptık ve tamamladık. Sadece artık bu 4 ilmek haroşamızın dibinde kesmeler yapacağız. Başında ve sonunda 4 ilmeğimizin dibinde kesmeler yapacağız. Artık ortadaki ilmeklerin hepsini düz olarak öreceğiz. Baştaki 4 ilmeğimi örüyorum. 4 ilmek haroşamı çalıştım. Yine burada 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesmemi yapıyorum. Şişimde 6 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ortadaki kesmeler bitti dediğim gibi. İlerledim. Şişimde 6 tane ilmeğim kaldı. Ne yaptık? Başta 4 ilmek haroşamı ördüm. Dibinde 2 ilmeği bir alıp kestim. Ortada bütün ilmekleri düz olarak ördüm. Şişimde 6 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği yine ikisini bir alıp düz olarak kestim. Kalan 4 ilmek haroşamı örüyorum. Arka yüzde yine hiçbir işlem yok zaten. Baştaki ve sondaki 4 ilmeğim haroşa, ortadaki ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Ortadaki ilmeklerim ters, baştaki ve sondaki ilmeklerim haroşa. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Yine örgümün ön yüzünde de baştaki ve sondaki 4 ilmeğim haroşa, hemen diplerinde kesmeler yapmaya devam ediyorum. 60 ilmeğim yakada başlarken 60 ilmek vardı. Bu şekilde kesmeler yapa yapa şişimizde 42 ilmek kalana kadar öreceğiz. Baştaki 4 ilmek haroşamı ördüm. Dibinde yine kesme yapacağım haroşamın. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kesmemi yapmış oldum. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ta ki şişimde 6 ilmek kalana kadar. Orada da kesme yapacağım yine. Düz örgülerle ilerledim. Ne yaptık? 4 ilmek haroşamı ördüm. Yanında 2 ilmeği bir alıp kestim. Tek yerde kesmemi yaptım. Ortadaki bütün ilmekleri düz olarak ördüm. Ve şişimde 6 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kalan 4 ilmek haroşamı örüyorum. Artık bundan sonrasında bizler örüp ilerleyelim. Arka yüze geçtiğimizde zaten hiçbir işlem yapmıyoruz. Baştaki ve sondaki 4 ilmek haroşa, ortadaki ilmeklerim ters. Kesme yapmıyoruz. Ön yüze geçiyoruz. Baştaki 4 ilmek haroşamı örüyorum. Dibinde kesmemi yapıyorum. Ortadaki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Şişimde 6 tane ilmeğim kalıyor. Bu haroşamın 4 ilmek haroşamın dibindeki 2 ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Kalan 4 ilmek haroşamı örüyorum. Böyle böyle yaka formunu oluşturana kadar örelim. Şişimizde 42 tane ilmeğimiz kalacak. Tamamlayalım bu sıraları, tekrar buluşalım. Şu şekilde. Kesmeler sadece örgümüzün ön yüzünde. Bu 4 ilmek haroşamızın dibinde oluyor. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizler devam edelim. Sıralarım bitti. Eksiltmelerimi tamamladım. 18 ilmek eksiltmiş oldum. 60 ilmeğim 42 ilmeğe düştü. Şimdi en son kesmemi yaptıktan sonra da arka yüzden ördüm ve örgümün ön yüzündeyim. Bu yüzden de ilmekleri olduğu gibi örelim. Tabi baştaki ve sondaki 4 ilmek haroşamızı örelim. Bu sırayı eksiltme yapmadan geçeceğiz. Baştaki 4 ilmek haroşamı ördüm. Sizler bildiğiniz gibi düz olarak örüyorsanız yine düz olarak örebilirsiniz. Şimdi ortadaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sondaki 4 ilmek haroşamı da örüp sıramı tamamlıyorum. Bu sırayı böylece geçelim yani. 42 ilmeğimi olduğu gibi gördüğüm gibi ördüm. Düzleri düz, haroşaları haroşa. Şimdi örgümüzün başında ve sonunda 4 ilmek artıracağız. Bu 42 ilmeğimizi 50 ilmek olarak tamamlayacağız ve robamızı 50 ilmek üzerinden kuracağız. Bu artışlarımız da düğme ilik pat çalışması için bizim alanımız olacak. Düğme ilik çalışacağımız yer olacak bu artıracağımız 4 ilmek. Bunun için örgümü şöyle çeviriyorum. Baştaki yapacağımız artırmayı da dilediğiniz teknikte çalışabilirsiniz. Ya da benim gibi örerek artırabilirsiniz. Şu şekilde parmağınıza dolayıp çapraz görüntü vererek şişinize artırma yapabilirsiniz. 1, 2, 3,
4 ya da örerek artırabilirsiniz. Ben o teknikle yapacağım. İlk ilmeğime girdim. Normal ters örgü örer gibi ördüm. Şişime taktım. Birinci artırmamı yapmış oldum. Tekrar aynı ilk baştaki ilmeğimi ördüm. Şişime taktım. 2 3 4 tane ilmeğimi artırmış oldum. Şimdi bu yakamızın ters yüzü görünüyor. Ancak biz robamızı düz olarak bu yüzde kuracağız. Çünkü kıvırdığımızda iki düz yüz üst üste gelecek. Biliyorsunuz benimle aynı şekilde zaten birçok defa bu modeli çalıştık ya da yakalı örgülerde. Örgümüzün ters yüzünde robamızı düz olarak kuracağız. Bu sizi yanıltmasın, şaşırtmasın. Hemen şurada göstereyim, daha anlaşılır olacak. Şimdi baktığımızda şurası bizim örgümüzün düz yüzü. Ama yakamızı şöyle çevirdiğimizde yakamızın tersinde robamızı düz yüzünü kurmuşuz. Buna dikkat ederek şimdi burası benim örgümün ön yüzü oluyor. Baştaki 7 ilmek benim haroşa çalışmam olacak. Sizler zaten düz olarak ören arkadaşlarım burada bütün ilmekleri düz olarak örüp geçecekler. Haroşa, baştaki 7 ilmek haroşamıza benimle aynı şekilde ters örgü tekniğiyle ören arkadaşlarım 7 ilmek haroşasına başlayabilirler. Normalde ilk ilmeği örmeden alacağım ama burada ilk başladığım için örerek aldım. Şimdi 7 ilmek haroşama ördüm. 2, 4, 6, 7. Düz örgülere geçiyorum. Şişimde 3 ilmeğim kalana kadar düz olarak örelim. Düz örgülerle şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. Haroşasını benim gibi öğren arkadaşlarım için burada söylüyorum ki 4 ilmek de artıracağız ya, 3 de burada var, 4 artı 3 pat çalışmamız için bu 3 ilmeğimi haroşa olarak örmem gerekiyor. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Çok da önemli değil ama tabii görüntü daha düzgün düşsün istediğim için. Şimdi yine 4 ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi artırdım. Burası benim örgümün arka yüzü. Yakamın düz yüzü olmasına rağmen aslında robamızın ve örgümüzün, hırkamızın arka yüzü. Bu şekilde kabul edip öreceğiz. Baştaki 7 ilmek haroşamızı örüyoruz. Düz olarak ören arkadaşlarım düz olarak örüyorlar. Tabii yine şaşırmasınlar. 2, 4, 6, 7. Haroşamızı çalıştık. Ortadaki ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Örgümüzün arka yüzünde baştaki ve sondaki ilmeklerim haroşa 7 ilmeğim, ortadaki ilmeklerim ters olacak. Şimdi bu sırada da bütün ortadaki ilmekleri ters olarak örelim. Şişimde 7 ilmeğim kalana kadar. Ön yüze geçince roba ayrımını yapacağız. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de haroşa. Ters örgülerle ilerledim. Şişimde 7 tane ilmeğim kaldı. Bu kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tabi haroşasını düz örgü ören arkadaşlarım burada düz örebilirler. Ancak dediğim gibi bu ortadaki ilmeklerimiz ters. Sizler de yine ters olarak örüyorsunuz. Ön yüzden de düz olarak örgümüz ortaya çıkmış olacak. Şimdi burada roba dağılımını yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Şişimizde artırdığımız 4 ilmekle beraber toplamda 50 ilmeğimiz oldu. 50 ilmek üzerinden robayı dağıttığımızda da 10 ilmek ön, 4 kol, 14 arka, 4 kol, 10 ilmek ön olarak dağıttık. Bu ikişer ilmeklerimizi de daire içine aldım. Örgümüzün ön yüzünde sabit 2 ilmeğimiz olacak ve sağında solunda roba artışlar için artırmalar yapacağız. Ve bu işaretleri alarak ilerleyelim ki daha rahat anlatayım. Başta 7 ilmek haroşamı örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Roba dağılımını yapacağız ve artırmalara başlayacağız. 2, 4, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Sizler bildiğiniz şekilde haroşanızı çalışıyorsunuz. Ve yanında 3 ilmek düz örüyorum. Ön için olan 10 ilmeğimi çalışmış oldum. Şöyle 10 ilmeğimi çalışmış oldum. 2, 4, 6, 8, 10. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Şöyle çapraz görüntü verip şişime attım ve gizli artırmamı yapmış oldum. İşaretimizi alalım burada.
İpin yapısından dolayı belki yapacağınız artırmaları anlamıyor olabilirsiniz. Anlıyorsanız da işaret almayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben daha rahat anlatmak için işaret alacağım. Aradaki sabit 2 ilmeğimin sağına soluna yani işaret takmış olacağım. 2 düzümü ördüm gizli artırmadan sonra. İşaretimi takıyorum. Yine bir gizli artırma yapıyorum. Şöyle çapraz bir görüntü verip şişime taktım. Bu gizli artırmam oluyor. Kol için 4 ilmek düz örüyorum. Dört ilmek düzümü ördüm gizli artırmadan sonra. Bir gizli artırma daha yapıyorum. İşaret takıyorum. Sabit 2 düzümü örüyorum. İşaret takıyorum. Bu işaretimin olduğu yerler dolama yapacağım yerler. Onu anlıyorum. Yine burada bir gizli artırma yapıyorum şu şekilde. Ve arka ilmeklerim için 14 ilmeğimi çalışıyorum. 14 ilmek düz olarak örüyorum. 1 2 14 ilmeğimi ördüm düz olarak. Bir gizli artırma yapıyorum. Dolama yaptığım yer olduğu için hemen işaretimi takıyorum. Aradaki 2 düzümü örüyorum. 2 düzümü ördüm. İşaretimi takıyorum. Bir gizli artırma. Kol için 4 ilmeğimi örüyorum. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. Bir gizli artırma. Tekrar yine işaretimizi takalım. 2 düzümü örüyorum. Ve 10 tane ilmeğim kaldı. Tabi bu 2 ilmeğimin yanında gizli artırmamı yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 3 ilmek düz öreceğim. Kalan 7 ilmeğim her zaman haroş olarak öreceğim örgüm boyunca. 3 düz ördüm gizli artırmadan sonra. Kalan 7 ilmeğim haroşa. Sizler tabi haroşanızı düz olarak örüyorsanız bu sırada bütün ilmekleriniz düz. Nasıl benim arka yüzde bütün ilmeklerim ters oluyorsa. Şimdi örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. İşaretlerimizi aldık. Bu iki sabit ilmeğimizin örgümüzün her ön yüzünde sağında solunda artışlar yapacağız. Ortadaki ilmeklerimiz düz. Ancak arka tarafta hiçbir artırma vesaire yapmıyoruz. Sadece baştaki ve sondaki 7 ilmeğim haroşa, ortadaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir detay yok arka tarafta. Baştaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 4, 6, 7. Şimdi şişimde 7 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerim ters. Ön yüzde yaptığım gizli artırmamda ters. İşaretlerimi şöyle geçirmeye devam ediyorum. Bu sabit 2 ilmeğimin yanında artışlar yapacağımı anlamam için bu işaretlerime devam ederek öreceğim. Arka yüzden örerken çapraz olarak attığım gizli artırmamı açmadan örelim. Şöyle açmadan aradan girerek ilmeğimizi alalım ki delikli bir görüntü oluşmasın. Buna dikkat edelim. Şöyle ilmeğimi açmadan ters olarak örüyorum. Şişimde 7 ilmeğim kalana kadar ters olarak örelim. İşaretleri de yine geçirelim. Yedi tane ilmeğim kaldı. Bu kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak çalışıyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Baştaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bu defa işaretimi 2 sabit ilmeğime kadar 4 düzüm oldu. 4 düz örüyorum. Yani ön tarafta bu defa 11 ilmeğim oldu. ...11 ilmek ördüm. Zaten 2 sabit ilmeğimi gördüm. İşaretimin olduğu yerde. Bir gizli artırma. İşaretimi geçiyorum. Sabit 2 ilmeğimi örüyorum.
Yine burada bir gizli artırma, 2 sabit ilmeğimden sonra kol ilmeklerimde bu sırada 6 ilmek oldu. 6 düz örüyorum. 6 düzümü ördüm. Zaten işaretimi gördüm ve 2 sabit ilmeğimdeyim. Bir gizli artırma. Aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerimdeyim hırkamda. Arkada da bu defa 2 sabit ilmeğime kadar 16 tane ilmeğim oldu. 16 düz örüyorum. 16 ilmeğimi ördüm. Sabit 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, işaretimi geçiriyorum. 2 düzüm örüyorum. İşaretimi geçiriyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerim 6 ilmekti. Gizli artırmadan sonra 6 düz örüyorum. Altı ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, sabit 2 düzüm örüyorum. Bir gizli artırma, ön ilmeklerimde de 11 ilmeğim vardı. Bunun 7 ilmek kalana kadar tabi başta 4 düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğim haroşa. Örgümün ön yüzünde ikinci sıra artışlarımı yapmış olduğum roba için bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz. Örgümün arka yüzünde artış yapmıyorum. Sadece baştaki ve sondaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ortadaki bütün ilmeklerim ters. Başka bir detay yok. 7 ilmek haroşamı ördüm. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baktığımda benim örgüme göre 3 sıra haroşam görünüyor. 2 olur, 3 olur, haroşa sırası olur fark etmez. Burada iliğimizi çalışalım isterseniz. Başta 3 ilmeğimi örüyorum. 3 ilmek çalıştım. Şişime şöyle ipimi attım, doladım diyebilirim. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp haroşa olarak örüyorum. O şekilde kesiyorum yani 2 ilmeği bir alıp sizler düz olarak örüyorsanız haroşanızı düz olarak kesiyorsunuz. İliğimizi çalışmış olduk. 7 ilmek haroşamı ördüm. 2, 4, 6, 7. Ön tarafta yine bu işaret sabit 2 ilmeğime kadar 2, 4, 5 tane düzüm oldu. Yani ön tarafta bu sırada 12 ilmek çalışmış oluyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimi örmüş oldum. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzüm örüyorum. İşaretimi geçirdim. Kol ilmeklerimi öreceğim. Yine burada bir gizli artırma. Kol ilmeklerimde bu sırada 8 düz öreceğim gizli artırmadan sonra. Sekiz düzüm ördüm. Bir gizli artırma. 2 düzüm örüyorum. İşaretimi geçirdim. Yine bir gizli artırma, bu sabit 2 ilmeğimin örgümün ön yüzünde sağında solunda artışlar yapıyoruz. Gizli artırmamı yaptım yine. Şimdi hırkamın arka ilmeklerindeyim. Arkada da bu defa gizli artırmadan sonra 18 düz örüyorum. ...18 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 ilmeğime geldim. 2 düzüm örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimdeyim. Kol ilmeklerimde 8 düz örüyordum. Gizli artırmadan sonra 8 düzüm ördüm. Bir gizli artırma, sabit 2 düzüm örüyorum. Bir gizli artırma, kalan ilmeklerimi örüyorum. Şişimde 7 ilmeğim kalana kadar buradaki ilmeklerim düz, 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum.
Gizli artırmadan sonra 2, 4, 5 düz örmüş oldum. Kalan 7 ilmeğim de haroşa. Arka yüzden yine baştaki ve sondaki 7 ilmeğim haroşa. Ortadaki ilmekleri ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzüne geçelim. Bu yaptığım dolamam da tabi yine haroşa olarak örüyorum. Ve böylece iliğim ortaya çıkmış oluyor. İliklerimizi de 7 diş haroşa sırasında bir açacağım. Sizler hırkanızın büyüklüğüne göre bu aralığı ayarlayabilirsiniz. Ben 7 sırada bir iliğimi çalışacağım. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 7 ilmek haroşamı çalıştım. Şöyle baktığımda da iliğim ortaya çıkmış oldu. Ön tarafta 2 sabit ilmeğime kadar 12 ilmek çalışmış olacağım. 7 ilmeğimi ördüm ve 6 ilmek düzüm görünüyor. İşaretime kadar düz olarak örüyorum. 6 ilmek düz. Toplamda ön tarafta 13 ilmek çalışmış olduk. Gizli artırma yapıyorum. Sabit 2 düzüm örüyorum. İşaretimi geçelim. Gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerim de burada. Gizli artırmadan sonra 10 ilmek düz oldu. 10 ilmek düz olarak örelim. 10 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. 2 düzüm örüyorum. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerim de bu sırada 20 oldu. Gizli artırmadan sonra 20 ilmek düz örüyorum. Saymasam da zaten artık şu 2 sabit ilmeğim belli olmaya başladı. Bu sabit 2 ilmeğime gelince sağında solunda artışlar yapıyorum. 20 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzüm örüyorum. Kol ilmeklerimdeyim. Burada yine 2 sabit ilmeğimden sonra bir gizli artırma. Kolda da 10 ilmek düz örüyorduk. 10 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. İşaretimi geçelim. Bir gizli artırma. Ve ön tarafta toplam 13 ilmek örüyoruz. Tabi 7 ilmeğim kalana kadar düz. Son 7 ilmeğim haroşa. Arka yüzden de bütün ilmekleri örüyoruz. Haroşaları haroşa, tersleri ters olarak örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Yine ön yüzde bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz. Ortadaki ilmekler düz. Haroşaları haroşa olarak çalışıyoruz. Robo uzunluğumuz yeterli derinliğe, uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapalım. Tabii ki her sırasını göstermiş. Şöyle kıvırdığımda bakın 2 düz üst üste gelmiş oluyor. Şimdi örgümüzün her ön yüzünde bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapa ilerleyelim. Arka tarafta artış yok. Sadece ön yüzde. Bunu birkaç defa tekrar edelim. Sırası geldiğinde iliğimizi çalışmayı unutmayalım. 7 sıra oluştuktan sonra ikinci iliğimizi de çalışabilirsiniz. Tamamlayıp gelelim. Anlattığım gibi sıralarımı tamamladım. Sadece örgümün ön yüzüne geçtiğimde bu 2 sabit ilmeğimizin sağında solunda artışlar yaparak yeterli robo uzunluğuna geldim. Bu artışları 14 defa yaptım. Santim olarak ölçüsüne bakalım. Tabii ikinci iliğimi de açtım. 2, 4, 6, 7 sıra sonra iliğimi açtım. İlik aralarım 7 haroşa sırasında bir olacak. Sizler bunu hırkanızın büyüklüğüne göre 8 de yapabilirsiniz. Daha sık da yapabilirsiniz. Onu ayarlayabilirsiniz. Robo uzunluğuma da baktığımda yaklaşık 15 santim çalışmış görünüyorum. Eğer sizler hırkanızın biraz daha büyük olmasını istiyorsanız, biz 14 defa gizli artırma yaparak robo uzunluğuna ulaştık ya. 15 sıra yapabilirsiniz, 16 sıra yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bizim için bu kadar 14 defa artışlar yeterli. Bunu nasıl anlıyoruz? İlk robayı ayırırken 50 ilmek üzerinden kurduk ya. Ön tarafta 10 ilmeğimiz vardı. 14 defada artırma yapınca şu sabit 2 ilmeğime kadar ön tarafta toplam ilmeklerim 24 ilmek oldu. 10 artı 14 24 ilmek oldu. Şu sabit 2 ilmeğimize kadar ön ilmeklerinizi sayarsınız. Kaç tane artırma yaptığınızı anlarsınız. Buradaki robo uzunluğu gözünüze kısa geliyorsa eğer, dilerseniz bir turda ön yüzden örersiniz hiç artırma yapmadan.
Arka yüzden de tekrar örünce biraz daha burada rahat bir alan olur. Bu şekilde de robanızı artırma yapmadan bir sıra daha uzatabilirsiniz. Şimdi bizler 14 defa artırmayı yapmış olduk. İkinci iliğimizi de çalıştığımı söyledim. Sırası geldiğinde iliklerimizi çalışmayı unutmayalım. Şimdi ön yüzden ilerleyeceğim. Sadece kol çalışması yapacağız. Kol çalışmalarını öreceğiz. Aynı zamanda kolu örerken tomurcuk popcorn çalışmasına başlayacağız. Başta örgümün ön yüzündeyim. 7 ilmek haroşamı örüyorum. İşaretimin olduğu yere kadar örüyorum. Bu sabit 2 ilmeğimden bir tanesini öne, bir tanesini kola dahil edeceğim. Bu bir ilmeği de öne dahil edince 25 tane ilmeğim olacak. İşaretime kadar ilerledim. Bunu alıyorum artık. Bununla işim bitti. Bu 2 ilmeğimden bir tanesini öne dahil ediyorum. Ve kol çalışmamı örmek için şöyle ayırıyorum. Şişimi biraz uzattım. Sizler isterseniz yardımcı şişle de sadece kol çalışmanızı örebilirsiniz. Şimdi bu 2 ilmeğimden bir tanesini kola dahil etmiş oldum. Buradaki işareti de alıyorum. Diğer koltuk altına doğru ilerliyorum. İşaretime kadar geldim. Bunu da alıyorum. 2 ilmeğimden bir tanesini kola dahil ediyorum ve örgümü çeviriyorum. Birer ilmekleri de dahil edince kol ilmeklerim 34 tane ilmeğe ulaştı. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kol çalışmasında popcorn yapacağız. Popcornu yerleştirirken sağında solundaki ilmeklerin eşit olması için daha rahat anlatmam için kolda bir tane eksiltme yapacağım. Tek sayıya düşürmüş olacağım. 34 ilmeğim var ya, bir tane ilmek eksiltelim. 33 ilmek üzerinden kolumuzu çalışmış olalım. Şöyle ilerliyorum. Örgümün sonundaki kalan 2 ilmeğimi keseceğim. Popcornumu yerleştirebilmek için sizler dilerseniz kesmeyebilirsiniz de. Ya da kolu katlayıp bakarsınız. Gözünüze geniş geliyorsa. Ördükçe de sağında solunda kesmeler yapabilirsiniz. Bu tarz püf noktaları kendi örgünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şişimde 2 tane ilmeğim kaldı. İkisini bir alıp kesiyorum. Ve 33 ilmeğe düştü kol çalışmam. Koldaki 33 ilmeğimizde popcorn çalışacağız. Bu 33 ilmeğimin içinde 2 tane tomurcuk yapacağım. Şöyle ki 2 tomurcuğumun arasında 9 tane ilmeğim olacak. Başta 11 ilmek öreceğim. Tomurcuğumu çalışacağım. Ortadaki ilmeklerimi öreceğim. Tomurcuk çalışacağım. Ve tekrar 11 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde ayarladım. Başta 11 ilmeğimi örüyorum. 11 ilmeğimi ördüm. Tomurcuk yapımı için tığa ihtiyacımız var. Benim elimde 4 milim kalınlığında tığım var. Sizin de elinizde hangi kalınlıkta tığınız varsa, tomurcuğunuzu yaparken hangi kalınlıkta tığ ile rahat ediyorsanız tığımızla ipimi şöyle parmağıma doluyorum. Sıradaki ilmeğimi tığımla girdim. İpimi şuradan çıkardım ve ilmeğimi serbest bırakıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Tığıma doladım. Tekrar ilmeğimin içine aynı yere battığım ipimi çıkardım. Şu şekilde ördüm. Tekrar doladım. Ördüm. Bunu 4 defa yapacağız. Zincir çektiğim ilmeğimle beraber toplam tığımda 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeği birden topladım. Bir de şöyle sabitleyip zincir çekiyorum. Ve şişime takıyorum. Popcornumu çalışmış oldum. 9 düz örüyorum. 9 düz ördüm. Popcornumu çalışıyorum. 2 zincir çektim. 2 3 4 defa trabzan çalışmış oldum.
Toplamda da şişimde 5 tane ilmeğim var. 5'ini birden topluyorum. Bir de şöyle sabitliyorum ve şişime takıyorum. Tomurcuğumu çalışmış oldum. 11 ilmeğimi örüyorum. Kalan 11 ilmeğimi 1, 11. Şöyle kolu ayırdığım yerdeyim. Örgümü çeviriyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz olarak birkaç sıra örelim. Tekrar ikinci sıra yerini değiştirerek popcornlarımızı çalışacağız. Bir detay yok şimdi burada. Ön yüzden arka yüzden birkaç sıra örelim. Tekrar ikinci popcornları çalışalım. Sıralarımı tamamladım. 9 sıra çalıştım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak popcorn sıramı çalıştıktan sonra 9 sıra ördüm. Az çok belli oluyor zaten, sıralar sayılıyor. 2, 4, 6, 8, 9 sıra ördüm. Tekrar yerini kaydırarak popcorn çalışacağız. Tomurcukları nasıl yerleştireceğiz hemen onu anlatayım. İki tomurcuğumuzun arasında 9 ilmeğimiz vardı. Bir sonraki tomurcuğumuzu da çalıştığımızda iki tomurcuğun arasına gelmesi gerekiyor, bu önceki çalıştığımız. Bunun için şöyle, şu benim tomurcuk yaptığım ilmeğim, bunu buluyorum. Eğer böyle anlamıyorsanız baştan 11 ilmeğinizi sayarsınız, sonra tomurcuk çalışmıştık ya, o ilmeği bulursunuz. Şöyle 4 ilmek bu taraftan saydım, şu tomurcuk yaptığım ilmeğim. 4 ilmek bu taraftan saydım, 4 ilmek bu taraftan. Şurası benim tomurcuk aramındaki 9 ilmeğim. 2, 4, 6, 8, 9. Şurada tekrar popcorn çalışacağım ve yine şurada popcorn çalışacağım. Haliyle tam bu iki popcornumun arasına denk gelmiş olacak yeni çalışacağım tomurcuğumda. Bunun için başta hesaplayalım. Şu benim bir önceki modelimdeki ilmeğim. İleri doğru 4 ilmeğimi buldum. Onun önündeki ilmeğimde popcorn çalışacağım. 2, 4, 6 ilmek düz örmem gerekiyor. Alt ilmeğimi ördüm. Popcornumu çalıştım. Arada 9 ilmek düz örüyorduk. İpimi arkaya attım. 1, 2, 5. ilmeğim bir alttaki popcornuma denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde de sağlamasını yapabilirsiniz. Kontrol ettiğimde doğru yoldayım. 5, 6, 7, 8, 9 düzümü ördüm. Yine burada tomurcuk çalışacağım. Dokuz düz örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi örüyorum. Başta da zaten 6 ilmek ördükten sonra popcorn çalışmıştık. Şimdi burada da yine ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde 9 sıra örelim. Tekrar popcornun yerini değiştirerek çalışacağız. Sıralarımızı tamamlayalım burada. Düz örgülerimi tamamladım. Üçüncü defa popcorn çalışacağız yerini değiştirerek. Bu tomurcuklarımızda ilk modeli kurarkenki yaptığımız sayılarda çalışacağız. 11 ilmek öreceğim. Hemen zaten bunun hizası olacak. Tomurcuğumu çalışacağım. Arada 9 ilmek düz öreceğim. Tomurcuğumu çalışacağım ve kalan 11 ilmeğimi öreceğim. Birkaç sıra ördükten sonra da kol ağzındaki lastik çalışmamızı yapacağız. Şimdi 9 sıramı çalıştım dediğim gibi ve baştaki 11 ilmeğimi örüyorum. Örmesem de popcornumu nasıl yerleştireceğimi biliyorum. Şu bir önceki popcorn ilmeğim, ileri doğru 4 ilmeğimi sayıyorum. Şu da bir önceki popcorn ilmeğim. Buradan da ileri doğru 4 ilmek sayıyorum. Şu ortadaki ilmeğim benim
popcorn çalışacağım yer. Kontrol ederim. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek öreceğiz. On bir ilmeğimi ördüm. Tomurcuğumu çalışıyorum. Arada 9 düz örüyorum. Bu arada ipim bitti. Birinci ipimi burada bitirdim. İpimizi bağlayalım. Bunu da nasıl yapıyorum onu da göstermiş olayım. Şu ucundaki bu görünen beyaz ipleri de keseceğim. Örmeye devam ediyorum. Tomurcuğumu çalışmıştım. 9 düz örüyorum. Tomurcuğumu çalıştım. Kalan 11 ilmeğimi örüyorum. Kol uzunluğunuza bakarsınız. Eğer gözünüze kısa geliyorsa 9 sıra örersiniz. Tekrar tomurcuk çalışırsınız. Sonra hemen lastik çalışmasını koyabilirsiniz kol ağzındaki. Benim için 3 tane sıra popcorn çalışması yeterli. Birkaç sıra yine öreceğim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak. Sonra kol ağzındaki lastik çalışmasını yapacağım. Sıralarımızı tamamlayalım. Tekrar beraber devam edelim. En son popcornu yaptıktan sonra 5 sıra daha ördüm. Bakalım. 2, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi kol ağzındaki lastik çalışmasına geçeceğim. Santim olarak ölçeyim hemen. 14 santim kol uzunluğumuz görünüyor. Burada örgümün ön yüzündeyim. Bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayacağım. Ve şişimizde 33 tane ilmeğimiz var biliyorsunuz. Kol ağzındaki lastik çalışmasını yaparken aynı zamanda da kesmeler, eksiltmeler yapalım. Ben ters örgülerimin içinde eksiltmemi yapacağım. Daha görüntü düzgün, muntazam düştüğü için. Sizler nasıl istiyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. Düz örerken de kesebilirsiniz. İlk ilmeği ördüm, yanındaki ters. Düz ördüm. Bir ters bir düz lastik çalışmasına başladım. Şimdi tersi örerken 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Aynı zamanda eksiltmiş oldum. Düz. Tekrar tersi örerken 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Düz. Tekrar 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Aynı zamanda ters olarak örüyorum. Bir düz ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Aynı zamanda ters ördüm. Düz. Ters. Düzümü bir tane örüyorum. Tersi örerken 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bu şekilde kesmeye devam edeceğim. Düzleri ördüm. Şöyle. Tersleri örerken 2 ilmeği bir alıp kestim. Kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 22, 23 ilmeğimiz kalmış. 10 ilmek eksiltmiş olduk. Dilerseniz siz 20'ye de düşürebilirsiniz. Kaç tane eksilttiğinizin şöyle kolunuzun bilek kısmındaki lastik genişliğini ayarlamış oluyoruz burada. 23 ilmekle lastiğimizi örüyoruz artık. Örgümün arka yüzünde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Şu 3. ilmeğim ters, yanındaki ilmeğim düz. Ters, düz. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Birkaç sıra örelim lastik çalışmamızı. Sonra bütün ilmekleri keselim. Lastik çalışmamı tamamladım. Sayabilecek miyim bakayım. 2, 4, 6, 8, 9 sıra gibi örmüş görünüyorum.
4 santim, 4,5 santimde çalışmış görünüyorum. Bu uzunluğu da kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. İpimi keseceğim. Birazcık uzun bırakıp kesebilirsiniz dikişte kullanmak için. Bu kol çalışmamızı tamamladık. Uzunluğunda sizler istiyorsanız bir örnek daha ekleyebilirsiniz. Bir popcorn sırası daha çalışabilirsiniz. Kolunuzun ve hırkanızın beden genişliği bir model daha yapmaya uygun. Ben çok uzun çalışmayacağım için 2 model koydum kolumda. Sizler 3 örnek de koyabilirsiniz. Şimdi ipimi burada koltuk altından bağlıyorum. Buradaki işaretle de işim bitti. İşaretimin olduğu yere kadar ilerledim. Buradaki 2 ilmeğimden bir tanesini de arkaya dahil edeceğim. Arkadaki ilmeklerim, bu birer ilmekleri dahil edince 44 tane ilmeğim oldu. Şimdi kol çalışmasına başlayacağız burada. Buradaki bir ilmeğimizi zaten kola dahil ediyoruz. Bu işaretimi de alıyorum artık. Diğer koltuk altına doğru geliyorum. Buradaki 2 ilmeğimden bir tanesini de kola dahil edeceğim. 34 ilmeğimiz oluyordu. Ancak tomurcukları tam ortalamak için bir tane ilmek eksiltip 33 ilmekle kolumuzu tamamlıyorduk. Burada da aynısını yapalım. Önce bir kol ilmeklerimizi ayıralım. Sonra bir tane ilmek eksiltiriz. Bu işaretimi de aldım. Bir ilmeğimi dahil ettim. Örgümü çeviriyorum. Sadece buradaki kol çalışmasını yapacağız. Diğer tarafta nasıl ördüysek aynı şekilde. Şimdi örgümün sonundaki 2 ilmeği bir alıp keseceğim. 33 ilmeğe düşürelim. Ön yüze geçince 11 ilmek öreceğiz. Popcorn çalışacağız. 9 ilmek öreceğiz. Popcorn çalışacağız. Kalan 11 ilmeğimizi öreceğiz. Sonra arada 9 sıra öreceğiz. Tekrar ikinci sıra popcornumuzu çalışacağız. Oradaki yerleştirmeyi de diğer kolda nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Bu kol çalışmamızı da bu şekilde örüp tamamlayacağız. Şimdi son 2 ilmeğim kaldı, kol ilmeğimde. İkisini bir alıp kesiyorum. 33 ilmeğe düşürdüm. Şimdi örgümün ön yüzünde dediğim gibi popcornlarımızı çalışalım. On bir ilmeğimi ördüm. Burada popcornumu çalışıyorum. Arada 9 ilmeğimi öreceğim. Tekrar popcorn çalışacağım. Bu kol çalışmasını da size tekrardan göstermeyeyim. Diğer tarafı izleyerek yapabilirsiniz. Sizi de sıkmayın, videoda uzamasın. Bu kol çalışmasını da örüp tamamlayalım. Sonra beden örgüsüyle devam edeceğiz. Kolumuzun bitmiş şu haliyle. İsterseniz bir daha santim ölçüsünü vereyim. Lastik ölçüsüyle beraber. 18 santim kol uzunluğumuz görünüyor. 18-18,5. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. İlmeklerimi kestim. Şimdi beden örgümüzle devam edeceğiz. Şöyle çeviriyorum. En son ne yaptık? Arka taraftan ipi bağladık, geldik. Buradaki kolu bitirdik. Şimdi bu ön taraftaki koltuk altından ipimi bağlamam gerekiyor. Düz örgülerle şişinde 7 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Kalan 7 ilmeğim yine haroşa pat çalışmam. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Hırkamın şimdi iç yüzünden örüyorum. Burada örerken koltuk altımda birleşmiş olacak. Yine baştaki sondaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ortadaki ilmeklerim ters. Yedi ilmek haroşamı ördüm. Koltuk altına doğru ilerliyorum. Örgümüzün bedeninde 94 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu koltuk altına gelirken 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Şu kısmı. Hırkamız 92 ilmeğe düşecek. Zaten genişliği de gayet yeterli oldu.
Koltuk altlarında birer tane ilmek eksilteceğim şimdi. Aynı zamanda birleştirmeyi yapmış olacağız. Şuradan bu ilmeğimi ve diğer ilmeğimi ipimi bağlayayım aynı zamanda. İkisini bir alıp ördüm. Burada bir ilmek eksilmiş oldu. Tam koltuk altı da birleşmiş oldu. İlerliyorum diğer koltuk altına doğru. İlerledim. Burada bir tane ilmeğim var. Ve şuradan bir ilmeğimi alıyorum. Tam koltuk altındayım. Şöyle baktığımda bu ikisini beraber örüyorum. Ve birleşmemi yapmış oldum burada da. İlerliyorum şimdi. Şişimde 7 ilmeğim kalınca onları da haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzüne geçelim. Ve hırkamızın bedeninde 92 ilmeğimiz oldu tabi. Ön yüze geçince popcornlarımızı çalışmaya başlayacağız. Evet, ön tarafa geçtim. Baştaki 7 ilmek haroşamı çalıştım. Bu sırada popcornlarımızı çalışabiliriz. İsterseniz sadece ön tarafa popcorn koyabilirsiniz. Arka tarafı düz örüp geçip sonra yine diğer ön tarafa popcornunuzu çalışabilirsiniz. Baktığımda şöyle bebeği rahatsız etmeyen bir dokusu var. Yumuşak aslında. Rahatsız edeceğini düşünüp arkaya çalışmayan arkadaşlarım için buraya düz örüp geçebilirler. Ama arka tarafta da çalışmamı isteyen arkadaşlarım faydalansın diye ben arka tarafta da birkaç tane popcorn çalışacağım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burada popcornu şöyle biraz ortalayarak çalışacağım. Ön tarafta bir tane. Arka tarafa gelince de şöyle bakalım 3 tane çalışalım. Yine ön tarafa gelince de bir tane çalışacağım. Bunun için işaret takacağım daha iyi anlatmak için. Yerlerini belirledim, işaretlerimi taktım. Dediğim gibi ön tarafta bir tane, arka tarafa 3 tane yapalım. İlerleyeceğim. Şurada bir boşluk olacak. Tabii şurada yan tarafa gelen yerde bir boşluk olacak. Ön tarafta da yine bir tane çalışacağım. Bunun için başta 7 ilmek haroşamı ördüm. Ve 7 haroşadan sonra 8 ilmek düz örüyorum. Şu an örgümüzün bedeninde 92 tane ilmeğimiz var. Popcornları yerleştirirken tek sayıya ihtiyacımız var aslında. Arka tarafta koltuk altından itibaren 10 ilmek saydım. Burada tomurcuğumu işaretledim. İlerlediğimde sırasını takip ettim tabi. Burada koltuk altından itibaren şu tarafı saydığımda da 11 ilmeğim oluyor. Eşit olmasını istiyorsanız burada bir eksiltme daha yaparız. Yani örgümüzün bedeninde 91 ilmeğimiz oluyor, patlarda dahil. Bu şekilde yerleştirmiş oluruz. İlerleyelim, önce bir çalışalım. 7 ilmek haroşamı çalıştım. 8 düz örüyorum. 1 2 3 8 ilmek düzümü ördüm. Burada tomurcuğumuzu çalışabiliriz. Popcornumu çalıştıktan sonra diğer popcorna kadar arada kaç tane öreceğiz onu söyleyeyim. Sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmek düz öreceğiz. ...19 ilmek düzümü ördüm. Tomurcuğumu yapmış oldum. Şimdi arada 9 düz örüyorduk. Yanındaki tomurcuğa gelmem için. 9 düz ördüm. Burada popcorn çalışalım. Popcornumu çalıştım.
9 ilmek düz örüyorum yine. Popcornumu çalıştım. Burada ön tarafa doğru ilerleyeceğim şimdi. Koltuk altına gelen yerde popcorn çalışmıyorduk. Buradaki tomurcuğumla bu tomurcuk arasında diğer tarafta 19 tane ilmeğim vardı. Şurada yaptık, 19 düz ördüm, sonra tomurcuğumu çalıştım ve ard arda sırasıyla diğer tomurcuklarımı yaptım. Arkada 3 tane çalışmamız bizim için yeterli. Şimdi ön tarafa doğru baktığımda da dediğim gibi 20 tane ilmeğim var. Bunu hiç şaşırmadan bu şekilde örebiliyorsanız arada 20 ilmek olarak devam edebilirsiniz, ama ben bir tane eksilteyim. Eşit ve simetrik bir görüntü olsun. Anlatırken de daha rahat anlatayım. Bu kesmeyi yaptığımda 91 ilmeğe düşmüş olacak. Ve hırkamızı 91 ilmek üzerinden örüp tamamlayacağız. Şimdi tam koltuk altındayım. Burada 2 ilmeği bir alıp kestim. Ve diğer tarafta olduğu gibi iki tomurcuğumun arasında 19 düz ilmeğim olmuş oldu. İlerliyorum. İşaretime kadar geldim. Kontrol edelim. Şu benim tomurcuk ilmeğim. Bunu saymıyorum. 19 düz ördüm. Hemen buradaki popcornumuzu da yapalım. Ve birinci sıra örneğimizi çalışmış oluyoruz. Arada düz örüyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak. Tabii pat çalışmalarımızı haroşa olarak yapmaya devam ediyoruz. İliğimizin sırası gelmiş olabilir. İliğimizi çalışalım. Sonra tekrar popcorn çalışırken beraber devam edelim. Burada popcornumu yaptım. Pat çalışmama kadar 8 ilmek düzüm vardı. Diğer tarafla aynı şekilde oldu. 2, 4, 6, 8. 8 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek haroşa. Arka yüzden bütün ilmekleri olduğu gibi örüyorum. Ortadaki ilmeklerim ters, baştaki ve sondaki ilmeklerim haroşa. Bu şekilde kolda olduğu gibi iki popcornumun arası 9 sıraydı. Sıraları tamamlayalım. Benim burada ilik sıram da geldi. Döndüğümde iliğimi çalışacağım. Tekrar 3. modelde beraber devam edelim. Tomurcuk çalışmamdan sonra sıralarımı tamamladım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ve tekrar yerini kaydırarak ikinci sıra popcornumuzu çalışacağız. Bunları yerleştirirken şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 7 ilmek pat çalışmamı da yaptım. Bunu yerleştirirken bu sıradaki popcornları ön tarafa 2 tane yerleştirelim. Arka tarafa baktığımızda şöyle 3 tane çalıştık bir önceki sırada. 4 tane yerleştirebilirsiniz ya da daha seyrek istiyorsanız sadece şuraya 2 tane koyup şuralara boşluk bırakabilirsiniz. İlerliyoruz, yine burada da 2 tane çalışacağız. Bu sırada tam da bir popcorn yapacağız. Arada 9 düz öreceğiz. Bir popcorn, arada 9 düz öreceğiz. Tam da modelimizin sırasını yerleştirdiğimiz şekilde sıra sıra denk geliyor. Bunun için başta 7 ilmek haroşa çalışmamı yaptım. Ve yanında 3 düz öreceğim. Sonra popcorn çalışacağım. Böyle yaptığımızda bir popcorn 9 düz ör şeklinde sıramız denk geliyor. 7 ilmek haroşamı çalıştım. 3 ilmek düz ördüm. Hemen yanında popcornumu çalışıyorum. Kontrol ettiğimde de bu iki popcornumun arasında 9 düzüm vardı biliyorsunuz. 9 düzün tam ortasına denk gelen 5. ilmeğim oluyor. Şöyle, şu benim bir önceki sırada çalıştığım popcorn ilmeğim şu. İleri doğru saydığımda 4 düz. Buradan ileri doğru saydığımda 4 düz. Şu aradaki 9 düzüm benim. Burada da popcorn çalışacağımı anlıyorum. Zaten size sayarak ilmek sayısını da vereceğim. Ama nasıl yerleştirildiğini de tekrar anlatmak istedim. Bu aradaki 9 düzümün tam ortasına, yani 5. ilmeğime gelecek bir önceki çalıştığım popcorn. Bu şekilde ilerliyorsanız doğru yoldasınız demektir. 3 düz ördükten sonra yanındaki ilmeğimde tomurcuk çalışıyorum. Popcornumu yaptım. Yanında 9 düz örüyorum. Düzümü ördüm. Yine burada
Popcorn çalışıyorum. Popcornumu yaptım. Ön tarafta 2 tane çalışmış oldum. Sıramı yine takip ediyorum. 9 düz ör, bir popcorn yap. 9 düz ör, bir popcorn yap. Bu sırada tam 8 tane popcorn çalışmış olacağız. 9 düzümü ördüm. Burada da popcornumu çalışıyorum. Popcornumu çalıştım. Yine yanında 9 düz örüyorum. Bir popcorn çalışıyorum. Bu sıralamayla ilerleyelim. 8 tane tomurcuk çalışmış olacağız. İlerleyelim bizler. En son popcornumu çalıştım. Bakalım şöyle tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tomurcuğumuzu çalıştık. Diğer tarafta olduğu gibi 3 düz örüyorum ve 7 ilmek pat çalışmamı yapıyorum. Sonra 9 düz örüyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak tabi. Kenardaki 7 ilmeklerimiz haroşa. Tekrar popcornlarımızın yerini değiştirerek öreceğiz. Bunu da ilk popcorn çalışmasındaki ilk modeli yerleştirdiğimiz sayılarda yapacağız. Şimdi örgümün arka yüzünden yine bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Baştaki ve sondaki 7 ilmek haroşam devam edecek. Şöyle ki ilk modeli kurarken, şurada göstereyim, popcornları kurarken 7 pat ilmek haroşamızı çalıştık. 8 düz ördük, popcorn. 19 düz ördük, popcorn. 9 düz ör, popcorn. Bu şekilde ilerledik. Aynı bu sıradaki gibi tekrar modeli değiştirdiğimizde bu sıralamayla öreceğiz. Tekrar 4. sıra popcorn'u çalıştığımızda da 7 ilmek pat çalışmamız, 3 düz öreceğiz, popcorn. Nokta gibi olanlar popcorn olduğunu düşünelim. 9 düz ör, bu sıralamayla örüyorduk zaten. 8 popcorn oluyordu 4. sıra modelimizde de. 3 düz, sonra 7 haroşa şeklinde sırayı tamamlayacağız. Sayılar aynı zaten. Şimdi 3. sırayı çalışırken 1. taraftaki sayılarla modelimizi kuracağız. Tabii önce aradaki düzleri çalışmamız gerekiyor. Örgümün beden çevresini örerek ilerledim. Sizinle beraber 1. popcorn'u kurmuştuk. Sonra örmüştük. 2. popcorn sıramızı çalışmıştık. 3. popcorn'u çalışırken 1. sıradaki gibi aynı şekilde 3. popcorn'u yaptık. Ördük aradaki düzleri. 4. popcorn'u çalışırken de 2. sıradakinin aynısıyla yerleştirdik. Ve bu yerleştirmeyi yaptıktan sonra da arka yüzden birkaç sıra ben ördüm. Ön yüzden, arka yüzden. Arka taraftan saydığımda 2, 4, 5 sıra çalışmış oldum. Hırkamın uzunluğu benim için yeterli. Tim olarak ölçüsünü vereyim. İçeriden de ters sıralarımı saydığımda 36-38 sıra çalışmış oldum. Bu aşamaya kadar 18 santim örmüş görünüyorum. Benim örgüme göre, ipimin kalınlığına, elimin sıkılığına göre 18 santim çalışmış görünüyorum. 4-4,5 santimde zaten lastik çalışmamız olacak. Ona göre uzunluğunu tercihinize göre bir tane popcorn daha yerleştirip hırkanızı biraz daha uzun çalışabilirsiniz. Kolları da aynı şekilde. Hırkamızın genişliği, kolunun da ve bedenin de genişliği bir örnek daha yerleştirmeye müsait. Biraz daha uzun çalışabilirsiniz. 3. ipe geçmiş olduk zaten. İpimin kalınlığıyla da size takım olması niyetiyle bere de çalışacağım için burada hırkamı sonlandırıyorum. Boyutu da yeterli olacak zaten 1 yaş ölçüleri için. Örgümün ön yüzünden geçeceğim şimdi. Bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayacağız. Baştaki ve sondaki haroşa sıralarım yine devam edecek. Örgüm boyunca, hırkam boyunca baştaki ve sondaki 7 ilmek pat çalışmamı haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Yanında bir ters bir düz lastik çalışmasını kuracağım. Yedi ilmek haroşamı çalıştım. Bir ters bir düz lastik çalışmasına başlıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu sıralama ile şişimizde 7 ilmek kalana kadar örüyoruz. Bir ters bir düz olarak ilerledim. Şişimde 7 tane ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Arka yüzden de baştaki ve sondaki 7 ilmek haroşamı örmeye devam ediyorum. Ortadaki ilmekleri gördüğüm gibi düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak örüyorum.
7 ilmek haroşamı çalıştım. Şimdi yanındaki ilmeğim baktığımda ters. Onun yanındaki ilmeğim düz olarak görünüyor. Kamerada belli olmuyor ama siz zaten kendi örgünüzde anlarsınız. Şu şekilde kontrol ettiğinizde terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz olarak lastik çalışmamızı aynı koldaki uzunluktaki gibi yapalım. Sonra bütün ilmekleri keseceğiz ve hırkamızı tamamlamış olacağız. Lastik sıralarımı tamamladım. Haroşa örgüme devam ettim. Koldaki gibi 9 sırada lastik çalışmamı ördüm. Tekrar santim olarak bakalım. 4-4,5 santim arası olmuş oldu. Ve burada bütün ilmeklerimi kesiyorum. Sizler ister ön yüzden, arka yüzden nereden kesmek istiyorsanız, nasıl düzgün düşüyorsa öyle yapabilirsiniz. Bildiğiniz kesme tekniğiyle de kesebilirsiniz. Derken çok sıkmadan örgümüzde aynı esneklikte kesme yaparak bitirelim. Hırkamızı tamamladık. Son haliyle bakalım. Kol altı dikişimi yaptım. Bildiğiniz şekilde kol altı dikişinizi yaparsınız. Düğmelerimi diktim. Sağındaki solundaki ipleri içine alıp temizledim. Santim olarak ölçülerini verdiğimde de omuzdan etek ucuna kadar uzunluğu 35 santim. Kol altından etek ucuna kadar uzunluğu 21 santim. Genişliğine baktığımda 32 santim. Kol uzunluğu da yakadan şu omuzdan kol ucuna kadar uzunluğu 31 santim. Kol altından yine kol ağzına kadar da 18 santim. Hırkamızın büyüklüğü çok rahat 1 yaş. Belki bebeğin kalıbına göre 2 yaşa kadar da giyilebilir ölçüde oldu. Üçüncü ipten de kullandık hırkamız için ve kalınlığıyla da sizin için bir tane bere çalıştım. Bunun yapımını da videolar arasında bulabilirsiniz. Hem üçüncü ipimizi değerlendirmiş olduk hem de kombinlemek niyetiyle bir bere çalışmış olduk. Bunu da yapmak isterseniz videolarımın arasında bulabilirsiniz. 3 tane ipten bir bere ve hırka çalışmış olduk. Yine tüm detaylarıyla daha önce de aslında çalıştım. Benim tasarımım olan bu kadife iple yakalı hırkamı çalışmıştık. 3 ay uyumlu hırkam videolar arasında mevcut. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarım 2 yaş gibi. O da videolar arasında mevcut. Tomurcuksuz ve tek cepli haliyle mevcut 2 yaş olan. Ve sizin için de tekrar 1 yaş ölçülerini ve tomurcuk ekleyerek çalışmış oldum. Videomu da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Abone olduğunuz takdirde yine farklı çalışmalarda beraber buluşmuş oluruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.